Yazın sıcağında arabanızın kliması istediğiniz gibi soğutmuyor mu? Gaz doldurmaktan bıktınız mı? Türkiye'de yaz aylarında bir aracın klima performans kaybı yaşalı oranı çok yüksek. Ancak Japonya'da aynı yaş ve aynı model araçlarda bu sorun neredeyse hiç görülmüyor. Bir araç sahibinin deneyimini paylaşayım. Yazın ortasında klima havası ılık gelmeye başlamış. Servise gitmiş, gaz dolumu yaptırmış, 1500 lira. 2 ay sonra aynı sorun tekrar etmiş. Osaka'da 26 yıl Denso klima sistemleri mühendisi olarak çalışmış emekli uzman Hiroshi Yamada'nın bakım notlarına ulaştım. Japonya'da yıllarca klima sistemleri üzerine çalışmış bir uzmanın 14 maddelik özel listesiyle klimanızın performansını en üst seviyeye çıkarmak artık sizin elinizde. Bu videoda size 14 pratik adımı detaylıca göstereceğim. Bazılarını şu an arabanıza binmeden bile uygulayabilirsiniz. Hazır olun çünkü bu video sadece bilgi değil, anında uygulayabileceğiniz çözümler sunuyor. Bu videoda her maddeyi size tam olarak ne yapmanız gerektiğini göstererek anlatacağım. Hangi düğmeye basacaksınız, ne süre bekleyeceksiniz, neyi kontrol edeceksiniz? Peki bu sihirli soğuk havayı üreten klima sisteminiz aslında nasıl çalışıyor? Kısaca değinelim. Klima sistemi kapalı bir devre üzerinde çalışan 4 ana bileşenden oluşur. Kompresör, gazı sıkıştırarak basınçlandırır ve sistemde dolaşımını sağlar. Kondansatör, sıkıştırılan sıcak gazın ısısını dışarı atar, aracın en önünde, radyatörün hemen önünde yer alır. Genleşme valfi, basınçlı gazı serbest bırakarak ani bir soğuma sağlar. Evaporatör, kabin içindeki sıcak havayı emer ve soğutulmuş havayı üfleyiciyle içeri gönderir. Nemli kaldığı için küf ve bakteri üremesine açıktır. Bu temel döngüyü sağlıklı tutmak için atacağımız adımlar var. Tüm sistem içinde dolaşan özel bir yağ ve gaz ile çalışır. Eğer bu bileşenlerden biri aksarsa performans kaybı yaşarsınız. Hazırsanız şimdi o 14 maddeye geçelim. 14. madde. Klimayı düzenli aralıklarla çalıştırın. Şimdi ne yapacaksınız? Aracınıza binin, kontağı açın, motoru çalıştırın, klima düğmesine basın. Genellikle bir kar tanesi simgesidir. Fan hızını orta seviyeye getirin. 10 dakika boyunca bu şekilde çalıştırın. Telefonunuza bir alarm kurarak bu süreyi kolayca takip edebilirsiniz. Neden yapıyorsunuz? Klima kompresörünün içinde özel bir yağ dolaşır. Kompresör uzun süre çalışmazsa bu yağ sistemin alt kısmında birikir. Contalar kuruyup sertleşir. Sertleşen contalar gazı tam olarak tutamaz. Bu da mikro kaçaklara yol açar. Ya peki yapmazsam? Hiroshi Yamada'nın notlarında şu veri var. 4 aydan uzun süre çalıştırılmayan klima sistemlerinde gaz kaçağı riski %60 artıyor. Bu da sizi sık sık servise gitmek zorunda bırakır. Ne sıklıkla yapacaksınız? Kışın bile ayda en az bir kez bu 10 dakikalık işlemi tekrarlayın. Takvime not alın ya da telefonunuza ayda bir hatırlatıcı kurun. 13. madde. Klima filtresini zamanında değiştirin. Şimdi ne yapacaksınız? Önce filtreyi nerede bulacağınızı söyleyeyim. Çoğu araçta torpido gözünün arkasında, bazılarında ön cam altında yer alır. Kullanım kılavuzunuzda polen filtresi ya da cabin air filter diye arayın, sayfa numarasını bulun. Torpido gözünü açın, içindeki klipsleri ya da vidaları sökün. Filtreyi çıkarın, ışığa bakın, eğer gri-siyah renkleyse ve ışık zor geçiyorsa değiştirme zamanı gelmiş. Neden değiştiriyorsunuz? Tıkalı filtre klima kompresörüne ekstra yük bindiriyor. Tıkalı filtrede nem ve bakteri birikiyor. Ya peki yapmazsam? Toyota mühendislerinin verilerine göre tıkalı klima filtresi soğutma performansını %30 ile %40 düşürüyor. Ayrıca kabin içinde kötü koku ve sağlıksız hava sirkülasyonuna yol açar. Ne sıklıkla yapacaksınız? 15.000 kilometre ya da yılda bir kez kontrol edin. Özellikle Türkiye'nin tozlu yol koşulları göz önünde alındığında bu süreyi 10.000 kilometreye düşürmeniz önerilir. Yeni filtre 200 ile 400 lira. Kendiniz takabilirsiniz. Özel alet gerekmez. Sevginiz ve aracınızın sağlığı için bu tür işlemleri yaparken dikkatli olun ve şüpheye düştüğünüz durumlarda mutlaka bir uzmandan yardım alın. Filtreyi kontrol ettiniz. Şimdi klima sisteminin en sessiz ama en kritik bileşenine geçiyoruz. Bu arada videoyu beğenip abone olursanız bu tür içerikleri kaçırmazsınız. 12. madde. Gaz seviyesini yılda bir kez kontrol ettirin. Şimdi ne yapacaksınız? Bunu evde yapamazsınız ama nasıl yaptırmanız gerektiğini söyleyeyim. Servise giderken şunu belirtin. Sadece gaz dolu mu demeyin. Şunu belirtin.
UV boyalı kaçak tespitiyle öncelikle kaçağın yeri belirlensin, ardından gaz dolumu yapılsın. Bu sayede servis sadece gaz eklemekle kalmaz, asıl sorunu bulur. Neden yapıyorsunuz? Klima sistemi kapalı bir devre. Normal şartlarda gaz hiç azalmamalı. Gaz seviyesi düşüyorsa bir yerde mikro kaçak var demektir. Ya peki yapmazsam? Hiroshi Yamada'nın notlarında şu cümle var. Her yıl gaz dolduran sürücü, deliği tamir etmeden lastiği şişiren sürücü gibidir. Kaçağı bulmadan gaz doldurmaya devam ederseniz hem gereksiz para harcarsınız hem de sistem uzun vadede tamamen arızalanır. Ne sıklıkla yapacaksınız? Yılda bir kez bu kontrolü yaptırın. Kontrol 500 ile 1000 lira. Sürekli gaz doldurmanın yıllık maliyeti çok daha fazla. Filtreyi kontrol ettiniz. Şimdi klima sisteminin en sessiz ama en kritik bileşenine geçiyoruz. 11. madde. Klimayı maksimum seviyede sürekli kullanmayın. Şimdi ne yapacaksınız? Sıcak bir günde arabaya bindiğinizde şu sırayı izleyin. Önce tüm camları açın. 30 saniye bekleyin, sıcak hava dışarı çıksın. Camları kapatın. Klima düğmesine basın. Fan hızını orta seviyeye getirin. Sıcaklık göstergesini ortalara getirin. En düşük değere değil. Kabin soğuduğunda yaklaşık 3 ile 5 dakika sonra fan hızını düşürün. Neden yapıyorsunuz? Sürekli maksimum seviyede çalışan kompresör motoru erken yoruluyor. Ya peki yapmazsanız? Toyota'nın testlerine göre sürekli maksimum seviyede kullanılan klima kompresörleri %25 daha erken arıza veriyor. Bu da erken bir kompresör değişimi anlamına gelir ki maliyeti oldukça yüksektir. Ne sıklıkla yapacaksınız? Bu her seferinde uygulayacağınız bir alışkanlık. Her yolculuğunuzda bu sırayı izleyin. Kullanım sırasını öğrendik. Şimdi klima sisteminin en çok ihmal edilen temizlik adımına geçiyoruz. Bu arada videoyu beğenip abone olursanız bu tür içerikleri kaçırmazsınız. 10. madde. Evaporatörü düzenli temizletin. Şimdi ne yapacaksınız? Bunu evde yapamazsınız ama nasıl yaptırmanız gerektiğini söyleyeyim. Servise giderken şunu belirtin. Evaporatör temizliği istiyorum. Köpük temizleyici ya da buharlı yöntem kullanın. Bazı servisler bu işlemi bilmeyebilir. Bu durumda ilgili servise danışın ya da klima sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir servis tercih edin. Neden yapıyorsunuz? Evaporatör sürekli nemli kaldığı için küf ve bakteri üremesine açık. Klima açtığınızda gelen kötü oku genellikle buradan kaynaklanıyor. Ya peki yapmazsam? Hiroshi Yamada'nın notlarında şu veri var. Kirli evaporatörlü araçlarda soğutma performansı %35'e kadar düşebiliyor. Ayrıca küf ve bakteri üremesi solunum yolu sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? 2 yılda bir bu temizliği yaptırın. İşlem 800 ile 1500 lira. 9. madde. Motor çalışmadan klimayı açık bırakmayın. Şimdi ne yapacaksınız? Park halinde uzun süre bekleyecekseniz şunu yapın. Klima düğmesine basarak kapatın. Camlardan birini 2 ila 3 santim aralık açın. Bu kadar. Motor kapalıyken klima açık bırakmayın. Neden yapıyorsunuz? Motor kapalıyken klima kullanımı aküye ciddi yük bindiriyor. Ya peki yapmazsam ne olur? Nissan mühendislerinin verilerine göre bu alışkanlık akü ömrünü %20 kısaltıyor. Akü değişimi beklediğinizden daha sık karşınıza çıkar. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her park ettiğinizde, özellikle 5 dakikadan uzun bekleyeceğiniz her durumda bu kuralı uygulayın. 8. madde. Klima kompresör kayışını kontrol edin. Şimdi ne yapacaksınız? Aracınızı durdurun, kaputu açın. Motor bölümünde kompresörü bulun, genellikle motorun ön alt tarafında yuvarlak bir parça. Üzerinde geçen lastik kayışa bakın. Çatlak var mı? Aşırı gevşek mi? Görsel olarak kontrol edin. Motor çalışırken herhangi bir kontrol yapıyorsanız daima eldiven kullanın, bol kıyafetlerden kaçının ve hareketli parçalara dokunmaktan kaçının. Kendi güvenliğiniz her şeyden önce gelir. Klimayı açın, 10 saniye dinleyin. Tiz veya gıcırtılı bir ses var mı? Neden yapıyorsunuz? Aşınmış kayış klima açıldığında ses çıkarır, görmezden gelinirse kopabilir. Ya peki yapmazsam ne olur? Honda servis kayıtlarına göre kayış kaynaklı arızaların %70'i önceden ses uyarısı veriyor. Sesi duyup önlem almazsanız kayış kopar ve kompresör arızalanır. Bu çok daha büyük bir masrafa yol açar. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her 40.000 kilometrede bu görsel kontrolü yapın. Ses fark ederseniz hemen servise gidin. Kayış değişimi 500 ila 1500 yen yapıyor. Kayışı kontrol ettik. Şimdi dışarıdan hiç görünmeyen ama soğutmayı doğrudan etkileyen bir parçaya geçiyoruz. 7. madde.
Kondansatörü temiz tutun. Şimdi ne yapacaksınız? Kaputu açın, aracın en önünde, radyatörün hemen önünde ince kanatlı bir parça göreceksiniz. Bu kondansatör. Üzerine bakın, yaprak, böcek veya toz birikintisi var mı kontrol edin. Kondansatörü temizlerken bir bahçe hortumuyla düşük basınçlı su kullanın. Kanatlara zarar vermemek için yüksek basınçlı yıkama makinelerinden kaçının. İşlemi yaparken kişisel güvenlik önlemlerinizi almayı unutmayın. Neden yapıyorsunuz? Tıkanan kondansatör ısıyı dışarı atamıyor. Klima sistemi yüksek basınçta çalışmak zorunda kalıyor. Ya peki yapmazsam ne olur? Hiroshi Yamada'nın notlarında şu cümle var. Kondansatörü kirli olan klima, tıkalı burunla nefes almaya çalışan biri gibidir. Kondansatör kirlenirse sistem aşırı basınçta çalışır ve kompresör ömrü kısalır. Bu da erken bir kompresör arızasına ve yüksek tamir maliyetine yol açar. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her yıl, özellikle bahar başında bu kontrolü ve temizliği yapın. 6. madde. İç hava sirkülasyon modunu doğru kullanın. Şimdi ne yapacaksınız? Klima panelinize bakın. İçinde dönen ok bulunan küçük bir araba simgesi arayın. Bu sirkülasyon düğmesi. Sıcak bir günde araca binince hemen bu düğmeye basın. 5 dakika bu modda kalın. Kabin soğuduktan sonra düğmeye tekrar basarak normal moda geçin. Neden yapıyorsunuz? Sirkülasyon modu dışarıdan sıcak hava girişini kesiyor. Klima daha hızlı soğutuyor ama sürekli açık bırakırsanız içerideki hava nemleniyor, cam buğulanıyor. Ya peki yapmazsam ne olur? Araca bindiğinizde sirkülasyon modunu kullanmazsanız klima dışarıdaki sıcak havayı da soğutmak zorunda kalır. Bu da soğutma süresini uzatır ve kompresöre ekstra yük bindirir. Sonuç, daha geç soğuyan bir kabin ve daha yüksek yakıt tüketimi. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her sıcak günde binişinizin ilk 5 dakikasında bu adımı tekrarlayın. 5. madde. Klimayı kapatmadan önce fanı çalıştırın. Şimdi ne yapacaksınız? Varış noktanıza yaklaşırken son 3 ila 5 dakika kala şunu yapın. AC düğmesine basarak soğutmayı kapatın. Bu genellikle AC yazan ayrı bir düğmedir. Fan düğmesine dokunmayın. Fanı açık bırakın. Yolculuğun sonuna kadar bu şekilde devam edin. Neden yapıyorsunuz? Klima aniden kapatılırsa evaporatör nemli ve soğuk kalır. Küf ve bakteri üremesi için ideal ortam oluşur. Fanı açık bırakmak evaporatörün kurumasını sağlıyor. Ya peki yapmazsam ne olur? Evaporatörde biriken nem, küf ve bakteri oluşumuna neden olur. Bu da kötü kokuya, alerjenlere ve zamanla evaporatörün etkinliğini yitirmesine yol açar. Temizlik masrafı 800 ila 1500 yen yapıyor. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her yolculuğunuzda varıştan 3-5 dakika önce bu adımı uygulayın. Nem birikimini önledik. Şimdi yağlanma açısından kritik bir konuya geçiyoruz. 4. madde. Klimayı uzun süre kapalı tutmayın. Şimdi ne yapacaksınız? Tatile çıkmadan önce, yola çıkmadan hemen önce klimayı 10 dakika çalıştırın. Döndüğünüzde aracınıza bindiğiniz ilk gün yine 10 dakika çalıştırın. Neden yapıyorsunuz? 2 haftadan uzun süreler için kompresör yağı sistemde dengesiz dağılıyor. Ya peki yapmazsam ne olur? Nissan'ın verilerine göre uzun süre kullanılmayan klima sistemleri ilk çalıştırmada %15 daha fazla arıza riski taşıyor. Yağsız kalan contalar kurur ve mikro kaçaklar oluşur. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her uzun seyahat öncesi ve sonrasında bu 10 dakikalık çalıştırmayı yapın. 3. madde. Klima sesini dikkatlice dinleyin. Şimdi ne yapacaksınız? Bugün şunu yapın. Aracınıza binin, klimayı açın. İlk 10 saniye boyunca hiçbir şey yapmadan sadece dinleyin. Tıklama sesi var mı? Islık sesi var mı? Vınlama sesi var mı? Eğer varsa telefonunuzla bu sesi kaydedin. Servise giderken dinletin. Neden yapıyorsunuz? Tıklama kompresör içi parça gevşemesine, ıslık gaz kaçağına, vınlama rulman aşınmasına işaret edebilir. Ya peki yapmazsam ne olur? Hiroshi Yamada şöyle yazıyor. Klima sesi değiştiğinde bu bir tesadüf değildir. Sesi duyup önlem almazsanız küçük bir sorun büyük bir arızaya dönüşebilir. Örneğin rulman aşınması ilerlediğinde kompresör tamamen arızalanır ve değişim maliyeti 5.000 ile 8.000 lirayı bulur. Ne sıklıkla yapacaksınız? Her klima açışınızda bu 10 saniyelik dinleme alışkanlığını uygulayın. 2. madde. Klima bakımını mevsimlik takip edin. Şimdi ne yapacaksınız? Telefonunuzu çıkarın, takvim uygulamasını açın. Takvim uygulamanızı açın ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının ilk gününe klima kontrolü, filtre, ses, gaz seviyesi notunu ekleyerek 4 tekrarlayan hatırlatıcı kurun. Neden yapıyorsunuz? Mevsimsel bakım sistemi olası sorunlara karşı proaktif şekilde korur.
Ya peki yapmazsam ne olur? Toyota Japonya verilerine göre mevsimlik bakım takvimi uygulayan araç sahiplerinin klima arıza sıklığı %50 daha az. Takvim kullanmayanlarsa genellikle klima tamamen arızalandığında müdahale eder ve yüksek masraflarla karşılaşır. Ne sıklıkla yapacaksınız? Bu hatırlatıcılar otomatik tekrarlayacak, siz sadece hatırlatıcı geldiğinde bu videodaki adımları gözden geçirin. 1. madde. Klima performansını düzenli test edin. Şimdi ne yapacaksınız? Bir mutfak termometresi veya dijital termometre alın, 50 ila 100 lira arası. Klimayı maksimum seviyede 5 dakika çalıştırın. Termometreyi klima çıkış ağzına, hava akışının tam ortasına tutun. 5 saniye bekleyin, sıcaklığı okuyun. Dışarıdaki hava sıcaklığını da not edin, telefonunuzdaki hava durumu uygulamasından bakabilirsiniz. İki sayı arasındaki farkı hesaplayın. Neden yapıyorsunuz? Sağlıklı bir klima sistemi, dış hava sıcaklığından en az 15 ila 20 derece daha soğuk hava üretmeli. Fark bunun altındaysa sistemde sorun var demektir. Ya peki yapmazsam ne olur? Hiroshi Yamada'nın notlarındaki son cümle şu: klima sıcaklığını ölçmeyen sürücü, sorunu sadece dayanılmaz hale geldiğinde fark eder. Test yapmazsanız, performans düşüşünü fark etmeden sistemin tamamen arızalanmasına izin verebilirsiniz. Ne sıklıkla yapacaksınız? Ayda bir bu testi tekrarlayın, sonucu not edin. Fark giderek azalıyorsa erken müdahale edin. İşte bu 14 adım. Hepsini tek tek gösterdim. Hangi düğmeye basacağınızı, ne kadar bekleyeceğinizi, neyi kontrol edeceğinizi. Bu videoyu izlerken kaç maddeyi hemen uygulayabileceğinizi fark ettiniz? Cevabı yorumlara yazın. Yarın hemen uygulayabileceğiniz 3 madde. 1. Klima filtrenizi kontrol edin. Torpido gözünüzü açın bakın. 2. Bir sonraki yolculuğunuzda sirkülasyon düğmesine basarak başlayın. 3. Varıştan 5 dakika önce AC'yi kapatıp fanı açık bırakın. Bu 3 basit adımı düzenli uygulayarak hem yaz sıcaklarında konforunuzdan ödün vermeyecek hem de uzun vadede ciddi tamir masraflarından kaçınarak cebinizi koruyacaksınız. Klima sisteminizin ömrünü uzatacak, performansını zirvede tutacak ve en önemlisi siz ve sevdikleriniz her yolculukta konforlu ve sağlıklı bir hava soluyacaksınız. Bu 3 adım klima sisteminize hem performans hem de ömür kazandırır. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tam zamanı. Çünkü bu kanalda her hafta bu tür içerikler geliyor. Görüşmek üzere.